Rüyalar, bilişsel psikolojinin hala vahşi batısıdır. En azından Brandon Auman'ın korkunç filmi Uyur Gezer'de Dr. Hanson Sarah'a böyle söylüyor. Tıp teknolojisindeki her ilerlemeye ve beyinle ilgili yeni çalışmalara rağmen bilinçaltımızın nasıl ve neden işlediği gizemli teori diyarında örtülü kalıyor. Çoğumuz için kabuslar, görüldükten birkaç dakika sonra bile hatırlanması zor olan gerçeksü, rahatsız edici imgelerle tezahür eden en kötü korkulursa, o zaman Auman'ın hayal gücü acı verici derecede açık, kelime anlamıyla aşırıya kaçmış durumda. Hepimiz kötü bir rüyanın içinde sıkışıp kalmanın o tuhaf, korkutucu hissini yaşamışızdır. Uyur Gezer filminde Auman, Sarah aracılığıyla bunu yeniden yaratmaya çalışıyor. Açıkça belirtilmese de Sarah'nın nadir görülen REM uyku davranış bozukluğuyla boğuştuğu açıkça bellidir. Bu garip dünyada bu, her iki çocuğunda da bulunan kalıtsal bir hastalıktır. Mike Birbiglia'nın stand-up gösterisini veya Benimle Uyur Gezer filmini izleyen herkes bu rahatsızlığın tehlikesini anlayacaktır. Bu rahatsızlığa sahip olanlar bazen pencerelerden düşebilir veya trafiğe karışabilirler. Uyur Gezer, Ocak ayı korku filmleri için yeni bir çıtayı düşürdü. Merak etmeyin, Sarah'nın rüya görüp görmediğini anlamak için bir numarası var. Sadece parmaklarına bakıp 5'e kadar sayıyor ki uyurken bunu yapamazsınız. Bunun nasıl bir anlam ifade ettiğinden emin değilim ama Oğum'un kesinlikle bunu tekrar tekrar kullanacak kadar zekice buluyor. Uyur Gezer, Panettière'in parmaklarına bakarken elinin fazladan parmaklar çıkarması ve elinin Addams ailesindeki şeye benzemesi gibi giderek daha saçma sahnelerle dolu. Yine de bu numaranın neyi başarması gerektiği açık değil. Çünkü bunu yaptığında bile gerçekliği kendi iradesine göre bükemiyor. Filmin temel fikri o kadar saçma ki muhtemelen en başından beri başarılı olma şansı yoktu. Ancak her performansın 1. sınıf oyunculuk dersinde bile kabul görülmeyecek olması da işleri kolaylaştırmıyor. Sarah'nın çektiği acılar, istismarcı eski kocası Michael'ın korkunç bir araba kazasında kızları Amy'nin ölümünün ardından komaya girmesiyle doruk noktasına ulaşır. Kabus ya da vizyon olabilecek sürekli geri dönüşler aracılığıyla aşırı öfke nöbetleri ve fiziksel şiddetle karakterize edilen bir ilişkiye bakış atıyoruz. Tüm bu sahneler gerçekçi bir dikkat olmadan oynanıyor ve bunun yerine istenmeden komik bir drama dönüşüyor. Artık Holden'ın bekar annesi olan Sarah, annesi Gloria'ya yaslanıyor ve arkadaşı Ania'nın küratörlüğünü yaptığı bir grup sanat sergisinde yer almaya hazırlanıyor. Sarah'nın sanat eserleri birçok vizyonunu tasvir ediyor ve açıkçası son derece korkunç. Michael'ın durumu kötüleştikçe Sarah'nın kabuslarını kontrol edememesi de artıyor ve bu durum belki de korkunç rüyalarının Michael tarafından öteki dünyadan çağrıldığı izlenimini veriyor. Bu da Sarah'nın fişi çekmek istemesine neden oluyor. Ancak Michael'ın aşırı koruyucu kız kardeşi Joel tarafından sürekli olarak rahatsız ediliyor. Filmin temel fikri o kadar çılgın ki muhtemelen en başından beri başarılı olabileceği bir yol yoktu. Ancak her performansın 1. sınıf oyunculuk dersinde bile kabul görülmeyecek olması ve Auman'ın basit bir metafora bağlı kalamaması da işleri kolaylaştırmıyor. Bu bir travma alegorisi mi, korkularımızla yüzleşmeden önce onları düzeltemeyeceğimiz anlamına mı geliyor, yoksa aslında şeytani bir varlık mı? Kimin umurunda? Auman, Holden için ekstra peynirli ve pepperonili pizzadan daha spesifik bir favori yemek bulamadı mı gerçekten? Yeni İngiltere'den bir ressam olan Sarah, annesinin ılımlı hippie eğilimlerine ve perili olduğu tespit edilen bir evi ada çayıyla tütsüleme kararına neden şaşırıyor? Muhtemelen filmin tek keyifli sahnesi başka bir filmden ışınlanmış gibi hissettiriyor. Gloria'nın medyum arkadaşı Bay bir kasırga gibi geliyor, bir viski ekşisi istiyor ve bir seans yapmak istiyor. Filmin dokusu bile, Perili Köşk'e binmeden önce oynatılan bir tanıtım videosunun çizgi filmvari yumuşak dehşetini taşıyor. Ancak bunun hiçbir eğlencesi yok. En saçma olanı ise Auman'ın izleyicinin Sarah gibi neyin gerçek olmadığını ayırt edemeyeceğine güvenmesi. Ancak bariz olmayan tek bir örnek, önceden haber verilmeyen tek bir korkutma sahnesi veya gerçek olan tek bir an bile yok. Sadece son alaycı sürpriz biraz şaşırtıcı ama o zamana kadar uyuyakalmış olabilirsiniz. En azından rüyalarınız daha eğlenceli olmalı. Sleepwalker filmi 9 Ocak 2026'da sinemalarda ve VOD platformlarında gösterilecek.